Hepinize merhabalar. Yaz döneminde bir video yapmıştık. Etin üzerine balık sosu sürüp onu dolapta dinlendirmiş ve dry age'e yakın bir lezzet elde edebilmiştik. Açıkçası o zaman ben de ilk defa denemiştim. Daha önce hiç tecrübe etmemiştim ama şaşırtıcı derecede, ki ben balıktan nefret eden biri olarak, o eti beğenmiştim. Hatta ev halkı da beğenmişti. İzlemeyen arkadaşlar için ben ekranın sağ üst köşesine o videoyu bırakacağım. O videodan sonra sizden bana şu yönde çok talep geldi. O zaman dinlenmiş bir eti balık sosuyla yapmıştım. İşte bunu direkt kasaptan aldığın etle yapar mısın? Yani dinlenmemiş bir etle yapar mısın diye. Ben de madem böyle ilginizi çekti, bari yapmışken adam gibi yapayım dedim. Aynı hayvana ait 2 tane antrikotu aldık. Bir tanesini dry age, bir tanesini, bir kısmını direkt derin dondurucuda, bir kısmını da ıslak dinlendirme yaptım. Onu da ayrı bir içerik olarak çıkardım. O videoyu da yine ekranın sağ üst köşesine koyacağım. Şimdi bütün bu videoları izleyen arkadaşlar için bu benim o dry age'den kalan etim. Bu da bakın 23.09 tarihi yazıyor üzerinde. 23.09'dan beri derin dondurucuda duran etim. Bu eti de bu arada dry age'i yaptım. Yaklaşık 53 gün falan dinlendirdikten sonra bu da derin dondurucuda duruyordu bu haliyle. Bundan bir dilim keseceğiz. İkisi aynı hayvana ait. Bir tanesi 53 gün dinlenmiş dry age bir et. Bir tanesi 53 gün derin dondurucuda kalmış bir et. İsterseniz hadi başlayalım. Bakın arkadaşlar, üzerinde 23.09 diyor. Benim bunu derin dondurucuya koyduğum tarih. Etlerin arasında renk fark var ama bu dry age, bu taze bir et. Ama ikisi yağ dağılımı gördüğünüz gibi birebir aynısı. Hani ben bunu niye yaptım? Bu işin en adaletli şekli şemali budur. Yani bundan daha iyi olamaz. İkisi tamamen aynı hayvana ait. Bir tanesi dry age, bir tanesi dinlenmemiş. Şimdi bundan yaklaşık olarak bununla aynı kalınlıklarda diyebileceğim bir dilim keseceğim. Evet. Şimdi bizim işimiz bununla. Bununla bir işim yok. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar, şu kadar bir balık sosu yeterli. Şimdi bunu hiçbir şey yapmıyorum. Alıp üzerinden her yerine gelecek şekilde bolcana sürüyorum. Bunu çok da abartmayın bence. Yani hani ne kadar çok o kadar lezzet gibi düşünmeyin. Her şey kararında. Bunu da sadece ben üstünden böyle her yerine gelecek kadar sıvadım. Bu arada bak, inanın kusacağım yani. O kadar pis kokuyor. Benim için çok aşırı pis kokan bir şey bu. Bu nasıl lezzete dönüyor derseniz vallahi benim de aklım almıyor. Dönüyor işte. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tanesi orijinal dry age, bir tanesi çakma dry age olarak. Bunları ben geçen sefer şöyle yapmıştım. Yine aynı yapacağım. Bunu üstü açık şekilde bırakıyorum buzdolabının 0 derece bölmesine. Burada bunun birinci gün dışı kuruyor. Eğer fan varsa buzdolabında bu kuruma aşırıya kaçabilir. O zaman bir günde yeter. Ya bundaki maksat ne biliyor musunuz? Dışının birazcık böyle kuruyup kararması gerekiyor. Bazısına bir günde yetebilir. Yetmezse ikinci gün. Çok aşırı kuru istemiyoruz. Şimdi ben de bunu buzdolabına kaldıracağım. Artık 1 veya 2 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Etimizi koyalı 2 gün oldu. 2 gün üzerine hiç örtmeden gördüğünüz gibi şöyle kurudu. Bakın. Şu an hani böyle dry etler böyle biraz sert sert olur ya, bakın. Şu an etim donuk değil. Yumuşak ama şöyle hafiften dışı kurudu. Biliyorsunuz bu dry etimdi. Bu da bizim test etimizdi. Evet arkadaşlar, aralarında şöyle ciddi bir renk farkı var tabii ki. Şu taze et sonuç olarak, yani dinlenmiş bir et değil. Bu 53 gün dinlenmiş bir et ve şu an yeni vakumdan çıkardığım için de rengi şu an koyudur. Daha sonra bu kendine gelecek rengi. Ben şu an fırınımı 140 dereceye ayarlıyorum. Birazdan hazır olacak. Bugün testin daha objektif olabilmesi adına sadece tuz kullanacağım. Karabiber ve sarımsak tozu dahi kullanmayacağım.
Lezzet manasında belki yaklaşırız. Tabi yumuşaklık manasında zannetmiyorum ama bir bakalım ne göreceğiz. Dışında şu an nem olmadığı için muhtemelen tuz yapışmayacaktır. Şöyle hafiften bir yağlıyorum. Alt kısmı bu arada biraz daha nemli kalmış. Yani ızgaraya bakan tarafı. Üst tarafı iyicene kurumuş. Yanları falan iyice kurumuş. Şu an bu arada az önce kokladım. Hiçbir koku yok. Yani o balık sosu biliyorsunuz çok iğrenç kokuyor. Şu an en ufak bir koku yok ette. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi fırınım 1-2 dakikaya hazır olacak gibi. Bu arada niye ön mühür yapmıyorum onu da bir anlatayım kısaca. Geçen testte şöyle bir şey fark etmiştim. Ateşe koyduğum zaman bunların dışları az önce bahsettiğim gibi nem tamamen gidiyor arkadaşlar. Hani üzeri örtülü değil, açık olarak beklediği için et dışındaki nemini kaybediyor. Bunu direkt mühür yaptığınız zaman dışı, yani hiçbir buharlaşma olmadan direkt eti pişirdiğimiz için böyle düşünün. Dışında çok güzel böyle bir tabaka oluşuyor ama eğer bunun dozunu tutturamazsanız dışını hafiften yakabilirsiniz. İnce bir et değil, aşağı yukarı 2,5 santimlik bir et bunlar. 2,5 belki 3 santime yakın. Şimdi bu haliyle düz mühürleme yapmaya kalktığım zaman içini pişirene kadar dışında yanma ihtimali var. O yüzden de her zaman yaptığım gibi yapacağım. Etlerin ortasına gelecek gibi 2 tane prop yerleştirdim. Bir tanesi şu an 5 derece iç sıcaklığı, birinin 2 derece. İkisine de 54 derece hedef koydum. Bunu niye yapıyorum? Test mümkün olduğu kadar adil olsun. İki et de tamamen aynı derecede pişsin diye. Şimdi artık bu şekilde etlerimi fırına alıyorum. Evet arkadaşlar, ilk etim tamam. Ötekinde 2 derecesi kaldı. Evet, 1 numaralı etimiz bizim test etimizdi. Onu şöyle aldık. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle ikinci etim de 54 dereceye geldi. Şu an görüntü böyle. Hangisinin hangisi olduğunu zaten anlaşılıyor çok net bir şekilde. Bu arada şu an için böyle ters bir koku da yok etlerde, gayet normal. İkisi de aynı kokuyor yani. Hacım, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Bugün teste çağıracak hiç kimse yoktu harbiden evde. Bir tek babam vardı. Hanım, kardeşim, herkes yok. Babamı bulabildim, iyi oldu. Böyle bu tür etlerde tek başına yorumlamak istemiyorum açıkçası. Başkasının da o damak tadı. Ve şu an babam henüz geldi. Bir tanesi test eti, bir tanesi bizim orijinal dry age'imiz. Gerçi babam o Ne şeyleri demek anlamadı. o Grey Gruy? Ben onu anlamıyorum ki zaten. Şimdi onu soracaktım sana. Neyse hoş ver. Grey Gruy. Allahu Ekber ya. Gray gray. Arkadaşlar etimin işi zaten pişik şu an. Az pişmiş yapıyorum yine. Çok aşırı pişirmeyeceğim. Şöyle. Bu dolap sanki pişmiş gibi. Şimdi sana söylemeyeceğim hacım. En son fikrini alacağım. Bunu da çeviriyorum aynı şekilde. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak 1,5 dakika gibi tuttum her bir tarafını. Artık Akıyanlara yapıyor. Akıyor. istediğimiz noktaya geldiler. Şunu da göstereyim. Bu da böyle.
Etlerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Şimdi babamı az önce çağırdım arkadaşlar. Tam mühürlemeden hemen önce geldi. Konuyu bilmiyor. Sadece bunun dry age, bunun da test eti olduğunu biliyor ama dry age nedir diye sorsam dry age'i de bilmiyor babam. Yani bazı arkadaşlar diyor ki ya söyledin. Şimdi söylesem de açıkçası çok bir şey ifade etmez çünkü babamın o manada bir bilgisi yok. Sadece damağını bilir yani. İlgi alanım değil zaten. Aynen. Açık şey. Evet. Görsel olarak sence hangisi daha güzel? Ya şimdi bu daha böyle koyu gibi duruyor Mustafa. Bu daha açık, daha böyle taze et gibi duruyor. Bilmiyorum. Böyle Evet. bak ben görünüş olarak bunu daha böyle şey yaptım ha, böyle pişmiş gibi geldi. Bir bakalım şimdi ne olacak. Şimdi şöyle bismillah kenardan kesmeye başlıyoruz. Tamam ya, yeter. Evet. Yeter Mustafa. Ha. Biraz da bunu keselim. Kesiş. Ben bitti gülüm, ben anlamıyorum ama yandı gülüm keten elva derler ya, oğlum keserken anlaşıldı bu. Test bitmişti. Vallahi bitti, test bitti. Ay Allah kahretmesin. Test bitmiştir, bitti. Harbiden et ele verdik kendini. Yemin ediyorum bak. Vallahi bitti. Vallahi billahi bak. Yani hiçbir şekilde bir farklılık yapmadım ama harbiden yani keserken daha kendi belli ediyor. Neyse hacım. Ay Allah'ım ya. Hadi. Önce bismillah. Hadi Şundan yavrum bakayım. kenarını tatma. Ben bunu alacağım. Ya onu sonra ye Yağ sen de. var ya biraz onda. Ya yağ var da. Evet. Hani Tamam. ikisinin de aynı olsun. Test Bismillahirrahmanirrahim. başarılı Tamam. olsun diye. Arkadaşlar derecesi bu şekilde. Müsaadenizle tadıyorum. Ama lezzeti çok güzel ha. Çok güzel. Allah için çok güzel. Vallahi süper. Arkadaşlar vallahi çok lezzetli. bak. Yapabilene süper. Harbi söylüyorum çok güzel. Hemen Hemen bismillah başlayalım ona. hiç bozmadan hemen şunu tadıyoruz. Bakın bu da dry age olan. Müsaadenizle tadıyoruz. Ya. Bu kaydı be. Harbiden bu ağızda eriyor ya. Eriyor. Eriyor ama lezzet olarak bak Bak bu da Allah için, bu da çok lezzetli. Vallahi Vallahi güzel. billahi çok lezzetli. Yani Bunun arasında fark ne? Fiyat farkı var mı? fiyat farkı şu var. Şöyle var bak. Şimdi açıklayalım harbiden. Babam da mevzuyu anlasın. Hacım bu dry age dediğimiz aslında kuru dinlendirilmiş et. Sana ben birkaç kere bunu tattırdım. Sen her seferinde bunu beğeniyorsun. Farklı. Şimdi bu 53 gün He. kuru dinlendirildi. Ama bu ne oluyor biliyor musun? Bu işte lezzet yoğunluğunu alabilmek için et yaklaşık %30-35 fere veriyor. Oo. Yani fazla suyu atıyor, sade lezzet kalıyor. Bu ne? Bunu neredeyse kasaptan yeni aldığım et bu. Vallahi ama bu da Bunu aldım, 2 gün balık sosunda dinlendirdim. Allah Allah. Lan söylemeseydin lan. Ama Bak. kokmuyor. Hiç koku yok. Daha önce bir kere yazlıkta da yapmıştık, belki hatırlarsın. O zaman da annem dahil herkes bunu beğenmişti. Yani şundan keşke bir dilimde hiç ellenmemiş yapsaymışım, bak şimdi geldi aklıma. Şimdi bu ikisi aynı hayvana ait antrikotlardı, hatırlarsınız. Bunu 53 gün dry'da dinlendirmiştim. Bunu derin dondurucuda tutmuştum. Yani dinlenmedi et. Buna göre bariz bir şekilde sert. Bunu söyleyeyim. Zaten babamın az önce dediği gibi daha keserken et kendini ele veriyor. Benim bir şey söylememe gerek yok. Ama lezzet olarak samimi söylüyorum çok yakın ya. Yani bakın dry'in kendine has bir aroması var. Onu katmıyorum işin içine ama lezzet manasında yemin ediyorum şu acayip lezzetli oluyor. Bunu deneyin arkadaşlar. Bence kesinlikle uygulanabilir bir şey. 1-2 gün önceden benim yaptığım gibi sürüp kesinlikle deneyin ve sonuçları da lütfen bana bildirin. Instagram'dan resimleri, buradan da yorumları bekliyorum inşallah. Vallahi eline sağlık Mustafa. Harika Afiyet olsun. olmuş. Kardeşlerimin de yeni yılda hayırlı, bereketli işler, bereketli zihinler, İnşallah.
diliyoruz. Biz bugün 1 Ocak arkadaşlar. Biz yeni çekiyoruz videoyu. Allah'a emanet olsunlar diyoruz. Yani siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama ne zaman izlerseniz hayırlı seneler diliyoruz inşallah. Bence güzel bir test oldu. Çok da lezzetli oldu. Şimdi soğutmayalım. Babam gördüğünüz gibi hemen tavaya attı soğuyor diye biz bunları hemen gömelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.